Jai Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Vanadhari Jayo Giri Vanadhari Gopi Jana Balaba Jai Giri Vanadhari Jayo Giri Vanadhari Yashodanand Jaya Brajajana Ranjana Yashodanand Jaya Yashodanandana Jayo Rajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Jayo Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Yamuna Tira Banachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari
Madhava Jaya Kunja Bihari Madhava Jaya Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Some devotees are already going. Bazı adananlar gittiler sanıyorum. Gidiyorlar. We're glad devotees are staying. I want glad for those who are staying. Kalan adananlar için memnunum. Yani kaldıkları için. And just a humble request, everyone can turn their telephones off or... Evet. Sizden alçak gönüllü bir ricam var. Lütfen telefonlarınızı kapatın. Now let me start with one story, one history. Bir hikayeyle başlayalım. Aslında bir tarihsel and hikayeyle. This is in Srimad Bhāgavatam, it is called the downfall of Saubhari Muni. Bu Srimad Bhāgavatam'da geçiyor. Saubhari Muni'nin düşüşü hikayesi. And it's relevant in many ways. Ve birçok açıdan da bizimle ilişkili. Who's been to Vrindavan? Kim burada Vrindavan'da bulundu? Oh, so many devotees. Birçok adanan bulunmuşlar. So if you go down the Parikrama towards what they call the Cowherd Boy Trail. Paraśurāma'dan bu çoban çocukların yolu denilen bölgeye doğru ilerlediğinizde and then you turn right to go on Parikrama. Ve sonra sağa döndüğünüzde Parikrama'ya geçmiş oluyorsunuz. Well, instead of turning right, you turn left. Ve sağa dönmek yerine eğer sola dönerseniz and it's just a little dirt path, there's no road there. Orada çamur bir yol var, tam anlamda bir yol yok. And what's it called? Anyway, there's a village there. Ve adını tam hatırlayamadım ama orada bir köy var. And the bed of the Jamuna is there. The Jamuna used to continue flowing. It flowed in a different pattern than it is flowing in now. Eskiden Yamuna daha farklı bir şekilde akıyordu ve orada onun yatağı bulunuyor. And rivers are always like that. Rivers shift their direction of movement. Ve nehirler de böyledir. Genelde yönlerini değiştirirler. Ganga is always moving. Ganj her zaman hareket halinde. That's why up until time of Bhaktivinoda Thakur, there was a big argument as to actually where Mayapur was. O yüzden de Bhaktivinoda Thakur'un zamanına kadar Mayapur'un nerede olduğuna dair büyük bir tartışma vardı. Where is Lord Chaitanya's birthplace? Yani Rab Chaitanya'nın doğum yeriyle ilgili olarak. Some say it's on the east side, some say it's on the west. Bazıları doğu yakasında olduğunu düşünüyordu, bazıları batı yakasında. And there is a birthplace in both. Ve her iki tarafta da bir doğum yeri var. So Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji, they confirmed that the present place where
The yoga pit that is the actual birthplace. Ve Bhaktivinoda Thakur ve Jagannath Das Babaji, onlar şu anda yoga pitin bulunduğu yer olduğunu ortaya çıkardılar. And they were able to do that just based on because there's Chaitanya Bhagavat and other scriptures which state that the Lord Chaitanya's birthplace is on the eastern side of the Ganga. Onlar da bunu Chaitanya Bhagavat'a dayanarak ve Ganj'ın doğu yakasında olduğunu gösterdiği için bu kitap buna dayanarak yaptılar. Yani Lord Chaitanya'nın doğum yeri. And from other sources they could establish that. Ve diğer kaynaklara dayanarak bu yeri bu şekilde ortaya çıkardılar. But even today, even to this day, there's argument as to where it is. Ama hala bugün bile bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Of course, Kali Yuga means people argue about everything. Tabii ki Kali Yuga dediğimizde bu insanların her konuda tartıştıkları anlamına geliyor. They'll even argue that the sun rises in the north. Yani onlar güneşin bile yani kuzeyden doğduğunu hakkında tartışabilirler. So anything you can argue about, they will argue about. Yani üzerine tartışabilecek her konuda insanlar tartışıyorlar. So I used to in the 70s we used to go, you know, where the Krishna Balaram tree is. Ve biz 70'lerde Krishna Balaram ağacın olduğu yere gidiyorduk. Although now it's just a Krishna tree, it's no longer Balaram, it's no longer present there. Burada şu anda sadece Krishna ağacı, Balaram artık yok. We used to go swimming there. Ve biz orada yüzmeye gidiyorduk. The Jamuna used to come up that far. Yamuna oraya kadar geliyordu. In fact, we used to go swimming in Delhi because the Jamuna used to flood Delhi as well. Ve biz aslında Delhi'de de yüzmeye gidiyorduk çünkü Yamuna Nehri orayı da basıyordu. Up until now, if you take the Jamuna Expressway, which is a horrible thing, Şimdi yani Yamuna Express yolunu tercih ederseniz ki bu korkunç bir yol. then when you cross over to Noida, then you see all these dams that have been built. Ve Noida tarafına geçerseniz bütün orada yapılmış olan barajları görebilirsiniz. And before they weren't there, and so Delhi wasn't protected. Ve daha önce oraya kadar geliyordu su ve Delhi'de korunmuyordu. So in rainy season, then Delhi could also get flooded. Ve yani yağmurlu mevsimde Delhi'de sular altında kalıyordu. Anyway, the bed of the Jamuna you can still see. Her neyse Yamuna'nın yani yatağını hala görebilirsiniz. Near something. Anyhow, it's you go to that village and you go towards on the bank of the Jamuna, there's a little hill. Ve o tarafa, o köye doğru gittiğinizde Yamuna'nın kenarında bir tepe var. And on the top of that hill, there was the ashram of Saubhari Muni. Ve o tepenin üstünde de Saubhari Muni'nin aşramı vardı. This took place a long time ago. Bu çok uzun bir zaman önce gerçekleşti. And in any case, he was a yogi. Her neyse, o bir yogiydi. Not a devotee. Bir adanan değildi. And he used to do his austerities underwater in the Jamuna. Ve Yamuna'nın altında o feragatlerini gerçekleştiriyordu suyun altında. He would go into the Jamuna and he would sit there and meditate. Yamuna'nın dibine oturuyordu ve orada oturup meditasyon yapıyordu. Yogis like to go to places where there are people, so you meditate. You don't want people walking by or telephones going off and things like that. Yani yogiler genelde insanların olmadığı yerlere gidip meditasyon yapmayı tercih ederler. Çünkü insanların yürüdüğü yerlerde telefonlar çalabilir, her şey olabilir. So he went underwater. Ve o suyun altına girdi. There's few people going to bother you out there. Ve çok az kişi sizi orada rahatsız edebilir. And if you're not worried about the alligators and the big fish, then you're okay. Eğer yani böyle yırtıcı hayvanlardan da korkmuyorsanız o zaman problem yoktur. So Bhari Muni, because he was in the water, he got sort of friendly with the fish. They had a good relationship. Ve bu yogi de suyun altındayken balıklarla iyi arkadaş oldu.
obviously he's not an ordinary yogi. He can stay underwater for days on end. Tabii ki o sıradan bir yogi değildi çünkü günlerce suyun altında kalabiliyordu. And so all the fish, they liked him. Ve bütün balıklar da ondan hoşlanmaya başladılar. And sometimes Garuda would come there, and he would come there to eat fish. Ve bazen Garuda oraya geliyordu ve o balıkları yemek için geliyordu oraya. Now this is a very interesting thing, is that you have Garuda, he's not just a pure devotee. He's an expansion. There's two Garudas. One is in the heavenly planets, and then there's another Garuda who's Krishna's carrier. Ve Garuda'yı düşündüğümüzde o sadece bir adam değil, aynı zamanda da enkarnasyondu ve onun iki tane Garuda'dan bahsediyoruz. Bir tanesi Krishna'yı taşıyan Garuda, diğeri de cennesel gezegenlerdeki. But he's not a vegetarian. Ama o vejetaryen değildi. He's a bird. He's a big bird. O büyük bir kuştu. And so he eats snakes and fish. O yılan yiyor ve balık yiyordu. But that's his dharma. Ama bu onun dharmasıydı. So Krishna says, Swadharma apichaveksha nabhikamputamahati. Everyone is entitled to perform their dharma. Ve Krishna böyle diyor, herkesin dharmasını gerçekleştirmesi gerekir. So if he's a bird like that, say that he's a powerful eagle. Yani o güçlü bir eagle. Kartaldı. Then that food is all right, and there's no sinful reaction involved. Ve yani bunlar onun yiyeceği oluyordu bu durumda ve burada da bir günah işlemiş olmuyordu. But even if there was, Garuda is so powerful that he could burn up any sinful reaction anyway. Ve yani bu günah olsaydı bile Garuda o kadar güçlüydü ki bütün bu günahkar faaliyetleri yakabilirdi. And you know that for Philippines, right? Philippines is Garuda Airlines. Philippines, Carlo? Yeah. Indonesia, that's right, Indonesia. Indonesia is called Garuda Airlines. Ve Endonezya'da Garuda hava yolları var. Garuda hava yolları. And they have Garuda deities everywhere. Ve her yerde de bu murtilere sahipler, Garuda murtileri. Big deities and very, very nice. Ve çok hoş ve çok büyük murtiler bunlar. So it shows the existence of Vedic culture. Otherwise, Indonesia, where do they get Garuda Airlines from? Ve burada Vedik kültürün olduğunu gösteriyor bu. Yoksa Endonezya'da nereden Garuda ismine sahip oluyor? Anyway, that all used to be part of Bharat, India at one time. Ve bütün bu topraklarda Bharat'ın yani Malaysia, Indonesia, all of these countries. Bütün buradaki ülkeler, Endonezya ve diğer ülkeler. So Garuda used to come to the Jamuna. He used to come to the Jamuna for different purposes, but one of them was eating. Yani Garuda birçok farklı nedenle Yamuna'ya geliyordu ve onlardan bir tanesi, o nedenlerden bir tanesi balıkları yemekti. So the fish came to Saubhari Muni. They said, you have to give us protection because Garuda's eating up all the fish in the river. Ve bu balıklar da Saubhari Muni'ye gelerek bizi korumazsın çünkü Garuda bütün balıkları yiyor dediler. So Saubhari Muni, he cursed Garuda that if he comes back here again, that he's going to die. Ve Saubhari Muni de Garuda'yı lanetledi. Eğer bir kere daha ona gelirsen burada öleceksin. Now that, in this case, the curse doesn't work. Böyle bir durumda bu lanet işe yaramaz. It's like, cursing Krishna. You can't curse Krishna. Yani siz Krishna'yı lanetlemeye benziyor bu. Krishna'yı lanetleyemezsiniz. And when you curse somebody who's more powerful, then the principle is that the curse will come back on you. Eğer siz kendinizden daha güçlü bir kişiyi lanetlerseniz o lanet size dönecektir. So just like there was this king in Prayag, Varanasi, and Varanasi'de bir kral vardı. And he created a demon to go and
destroy Dwarka. Ve Dvaraka'yı yok etmesi için bir iblis ortaya çıkarmıştı bu kral. So, but when the demon is approaching Dwarka, then the word came to Krishna that there's demon coming. Ve bu iblis Dvaraka'ya yaklaşırken bu Krishna'nın kulağına geldi. Bir iblisin yaklaşmakta olduğunu. So Krishna then threw Sudarshan Chakra, who chased away the demon. Ve Krishna Sudarshan Chakrasını gönderdi ve bu Sudarshan Chakra'da o iblisi takip etmeye başladı. The demon surrendered to the Sudarshan Chakra, so he was saved. Bu iblis de Sudarshan Chakra'nın önünde eğildi ve bu şekilde o kurtuldu. But then Sudarshan Chakra destroyed all of Varanasi. Ama sonra Sudarshan Chakra bütün Varanasi'yi yok etti. Was Varanasi or Prayag? Prayag mıydı, Varanasi mıydı? So, and there, and that's also in Bhāgavatam, this is that if you wish ill or you curse somebody who is more powerful, then actually that curse or ill will come back on you. Yani bu Bhāgavatam'da da geçiyor. Eğer bir kişi için kötü bir şey dilerseniz, sizden daha güçlü olan bir kişi için kötü bir şey dilerseniz veya onu lanetlerseniz bu size geri dönecek. So that's one reason to always be smiling. Bu da her zaman gülümsemek için iyi bir neden. Because if people think you're giving him the evil eye. Çünkü size bir kişi eğer sizin nazarınızın ona değdiğini düşünürse. In somewhere, one of the Puranas. Yani bir yerlerde, Puranalardan birisinde. There's a discussion with Garuda. Garuda ile ilgili bir tartışma var. And someone asks him, "How powerful are you?" Ve birisi ona soruyor, sen ne kadar güçlüsün diye. He says, "I don't know." O da bilmiyorum diyor. He says, I know that if you put a universe on one of my feathers, O diyor ki eğer bütün evreni benim tüylerimden birisinin üzerine koyarsanız, I can't feel it. I I can't feel the weight. Onun ağırlığını hissedemiyorum. Of course, I don't know how you put a whole universe on top of the feather of a Garuda. Bütün evreni yani Garuda'nın bir tane tüyünün üstüne nasıl yerleştireceğini But it gives you bilmiyorum. an idea of how powerful he is. Ama bu bize onun ne kadar güçlü olduğuna dair bir fikir veriyor. And on top of that, he's Krishna's personal carrier. Ve bunun yanı sıra o Krishna'nın kişisel olarak onu taşıyan kişi yani. So here's the first example is that Saubhari Muni cursed a Vaishnava, and that curse came back on him. Ve buradaki ders şu, Saubhari Muni bir Vaishnava'yı lanetledi ve bu lanet ona geri döndü. There's two things happened here. One is that his curse bounced back. It's just it rebounds. Yani bu burada iki tane nokta var. Bir tanesi bu lanetin geri dönüyor olması. I don't know, you probably had that experience when you're young. You throw a ball against the wall and it bounces back and hits you in the head. Eminim böyle bir şey yaşamıştınız küçükken. Yani duvara bir topu atarsan o top da geri sizin kafanıza vurur. So that's one, is that his own curse comes back on him. Bu o noktalardan bir tanesi yaptığı o lanet kendisine geri dönüyor. But worse than that is that he committed Vaishnava aparat. Ama bundan daha kötüsü o bir Vaishnava aparat işlemiş oluyor. And that gives even more, and not a Vaishnava aparat, but this is a Mahabhagavata. So, to the degree that a Vaishnava is advanced, to that degree the offense you commit against him it becomes more and more serious. Yani o bir Vaishnava değil, aynı zamanda bir Mahabhagavata ve bir Vaishnava ne kadar ilerlemişse ona karşı işlediğiniz kabahat de o kadar ciddi bir hal alır. And one of the symptoms of offense to the holy name, to Vaishnavas, is that one loses one's spiritual power. Ve kutsal isme veya Vaishnavalara karşı yapılan kabahatlerin etkilenen bir tanesi de kişinin spiritüel gücünü yitirmesidir. Which means you lose Krishna's mercy. Yani o da Krishna'nın merhametini kaybetmek demek. And that means that you lose protection from the material energy. Bu da maddi enerjiye karşı olan korumayı kaybetmek demektir. And then wherever your weak point is, or weak points, they start to come out. Ve o zaman zayıf noktalarımız da ortaya çıkmaya başlar. So this happened to Saubhari Muni. Ve bu da Saubhari Muni'ye oldu. He was underwater
O suyun altındaydı. And he started to become disturbed by sex desire. Ve burada cinsel arzular onu rahatsız etmeye başladı. And he was struggling with that. Orada bununla mücadele ediyordu. Then he saw two fish mating. Sonra iki tane balığın çiftleştiğini gördü. And that just threw him over the top. Ve bu onun yani her şey dengesini yitirmesine de oldu. It's not very exciting by comparison to things that go on, but it just shows that it can require only so little. Yani bizim gördüğümüz şeyler kadar bu belki baştan çıkarıcı değil ama bu kadar küçük bir şey bile yetti. Great powerful yogi, and yet he becomes so agitated just by seeing two fish. O çok büyük bir, çok güçlü bir yogiydi ama iki tane balığı görerek yani baştan çıktı. So he comes out Ve sudan çıktı. and of the water, and he's looking for a wife. Ve bir eş aramaya başladı. But you know, when you're in the water, your body gets very wrinkled. Ama biliyorsunuz suyun altında uzun zaman kaldığınızda deriniz çok buruşur. So he wasn't extremely attractive. Yani çok iyi görünmüyordu. So he, by his yogic power, he rejuvenated his body and made himself look very beautiful. Ve yogik gücünü kullanarak kendisini yeniledi ve çok hoş görünmeye başladı. And then he went not far away is Govardhan. Ve Govardhan kadar olmasa da I mean, so it's about 30 miles away. Govardhan'a kadar gitti. Bu 30 mil kadar uzaklıktaydı. So that was the nearest city. Bu ona en yakın olan şehirdi. And over there on the bank of Manasiganga, on the northwest bank, Ve Manasiganga'nın kenarında yani kuzeybatı yönünde. There was the palace of Maharaj Mandata. Maharaj Mandata'nın sarayı bulunuyordu. He was the king, O kraldı. and he is related to Ambarish Maharaj. Ve o da Ambarish Maharaj'la ilişkiliydi. Ambarish Maharaj's grandson, great grandson, something like that. Yani o Ambarish Maharaj onun sanırım torununun torunuydu. So he comes and he says, can you get? I'd like to marry one of your daughters. Krala gelerek dedi ki, senin kızlarından birisiyle evlenmek istiyorum. And all the daughters, he had 50. 50 tane kızı vardı. So all the daughters were watching, and they were all attracted. Oh, here's this nice, handsome young man. Ve bütün kızlar ona bakıyorlardı ve hepsi de cezbolmuşlardı. O burada genç ve yakışıklı bir erkek var. So then he said, you could marry all of them. Ve krala dedi ki hepsiyle evlenebilirsin. So now he married all of them. Ve sonra hepsiyle evlendi. And then he lived there in Govardhan, and so he had 50 beautiful wives. Ve Govardhan'da yaşıyordu. 50 tane de güzel eşi vardı. So he was able to sort of fulfill his desires. Of course, you can never fulfill your desires. Yani arzularını bir şekilde tatmin edebilmişti. Aslında bu arzuları tam olarak tatmin etmek mümkün. But at a certain point, he started to retrace his steps and understand, how did I get so entangled? Yani ama bir noktada durdu ve nasıl bu noktaya geldiğine bakmaya başladı. Nasıl dedi bu kadar şeyin içine ben girdim? I was living in the forest, and now here I am in this city. Ben ormanda yaşıyordum ve şimdi şehirde yaşıyorum. I have 50 wives. 50 tane karım var. Doesn't say anything about children. Çocuklarla ilgili bir şeyden bahsedilmiyor. And all the issues and complications that come along with household life. Ve evlilik yaşamının getirdiği bütün bu karmaşıklıklar. So it doesn't say what type of dharma, what type of work that he took up. Ve ne tür bir dharması olduğu, ne tür bir iş yaptığından da bahsedilmiyor. Anyway, 50 wives is a little easier than 10 million. Neyse, yani 50 eşi idare etmek 10 milyondan biraz daha kolay olabilir. But still quite a handful. Yine de oldukça büyük bir sayı bu. So
And he started to remember, and he started to understand. His mind, ultimately the reaction to the offense that he created started to decrease a little. Ve o hatırlamaya başladı ve anlamaya başladı ve bu kabahatin etkisi de yavaş yavaş azalmaya başladı. And his mind started to become a little clear. Ve zihni biraz daha açıklaşmaya başladı. So he told his wives, we're going into the forest. Ve eşlerine dedi ki biz ormana gidiyoruz. So these are princesses, they're all used to opulence. Yani bunlar hepsi prensesler ve zenginliğe alışıklardı. But princesses are also raised, they're trained that at some time in the future you're going to be marrying some king. Ve prensesler şu konuda da eğitilirler. And when he retires, he's going to go off to the forest. Ve siz bir kralla evleneceksiniz ve ileride o emekli ayrıldığında ormana gidecek. And you're going with him. Ve siz de onunla beraber gideceksiniz. He's your husband. Çünkü o sizin eşiniz olacak. So Sita Devi went with Lord Ramachandra to the forest. And Bhāgavatam is full of stories of kings going to the forest and their wives go along with them. Ve Bhāgavatam'da böyle birçok hikaye var. Krallar ormana gidiyorlar ve eşleri de onları takip ediyorlar. They go alone, there's no one else. Ya onlar tek başlarına gidiyorlar. And they don't take anything. They just sleep on the ground, sleep in a cave, eat roots, and that's it. Yanlarına da hiçbir şey almıyorlar. Onlar yerde yatıyorlar, mağaralarda yatıyorlar ve kökleri yiyerek besleniyorlar. So that's a real active part of Vedic culture. Ve bu da Vedic kültürünün çok aktif bir kısmı. And so he went back to Vrindavan. He went back to, did you find the town? O Vrindavan'a geri döndü. O şehri bulabildin mi? I tried to find it. It was a map, Google map of Vrindavan. Vrindavan'ın Google haritasına bakalım. He didn't have this. Ananda Krishnavan, Bhagal Baba. We need a bigger. Shri Jamuna Maharani, Nirivan, getting there, Madan Mohan, Krishna Balaram Mandir, Garudam Vrindavan, no, it's right. Seems like this is a carryover from Saubhari Muni's day. No. Anyway, if I did it on my computer, I'd have it a long time ago. This is just so confusing. What kind of machine is this? Anyway. So they go back, they go into the forest and practice austerity and devotional service. Ve onlar ormana geri dönüyorlar ve orada feragat yaşamına başlıyorlar. And it means that he must have met some devotees as well. Orada bazı adananlarla karşılaşmış olmalı. Otherwise, how would he have practiced devotional service? Öteki türlü adamın hizmetini nasıl pratik etmeye başladı? And in the end, he went back to Godhead. Ve sonunda da Tanrı'nın kralına geri dönüyor. So, story is very helpful from different points of view. Farklı açılardan bu hikaye çok yardımcı. Don't commit offense to Vaishnavas. Vaishnavalara karşı kabahat işlemeyin. You can see the value of practicing yoga. Yoganın, yani yoga pratik etmenin değerini görebilirsiniz. From the spiritual point of view, it has very little benefit. Yani spiritüel bakış açısıyla baktığımızda çok az bir faydası var. And
and that the risks that are involved in doing the wrong thing. Ve yanlış şeyler yapma riski de çok fazla oluyor. Okay, so that's the story, one of the stories, and that's in 9th canto. Ve bu 9. kantoda geçiyor. Hikayelerden bir tanesi. 9th canto of Srimad Bhāgavatam. Srimad Bhāgavatam'ın 9. kantosu. And that place is there today. Ve bu köy hala var. They have very nice little ashram. I always go there regularly because it's quiet. Çok hoş bir aşram var orada ve çok sessiz olduğu için ben oraya düzenli olarak gidiyorum. And the deity of Saubhari Muni. Orada Saubhari Muni'nin mucisi var. It's a good place to go. Gitmek için güzel bir yer. Sadhus are nice. Sadılar hoşlar oradaki. And then let's elaborate on this a little further with another story. Ve başka bir hikayeyle biraz bunu daha derinleştirelim. And this is connected, and this is the story of Ambarish Maharaj, which many devotees put their hands up for. Bu Ambarish Maharaj'ın hikayesi ve bu hikayeyle ilişkili. Bu hikayede bilen birçok adanan vardı. And Ambarish Maharaj, Srila Prabhupada quotes Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, yani Srila Prabhupada birçok kez bu hikayede alıntı yapıyor. Savayamana Krishna Daravindaya, and so on. It's two double shloka verse. İki tane yani kıtadan oluşan bir şloka bu. Rupa Goswami gives him as an example of practicing all the 9 limbs of devotional service. Rupa Goswami, Bhakti'nin 9 tane kolunu da pratik eden bir kişi örnek olarak Ambarish Maharaj'ı gösteriyor. Which is interesting because he's a king. Bu da ilginç çünkü o bir kraldı. He was king of that whole Mathura area. O bütün o Mathura bölgesinin kralıydı. And as I mentioned, he's related to Maharaj Mandata. Ve dediğim gibi Maharaj Mandata ile bir ilişkisi vardı. Mathura is very, very old town. Mathura çok çok eski bir şehir. Its creation goes back to, well, we're not exactly sure, but one date it goes back to is Lord Ramachandra's appearance. Yani Ramachandra'nın verilişine kadar giden bir tarihçesi var. Which can be either 2 million years or 10, 18, depends how you count. Yani bu 2 milyon yıl öncesine denk geliyor olabilir veya 18 milyon yıl öncesine nasıl saydığınıza bağlı bu. And before that, there was this Lahangashura demon who lived there. Ve ondan önce de Lahangashura denen bir iblis vardı orada yaşayan. And the demon Madhu. Ve Madhu iblisi de vardı. That's how the word Mathura came. Ve Mathura kelimesi de böyle ortaya çıktı. So it's a very ancient city. Yani çok antik bir şehir bu. And where Mathura is now, and you've probably been there. Yani Mathura'nın şu anda bulunduğu bölge ki sanıyorum birçoğunuz orada bulunmuşsunuz. The actual Mathura is not quite there. Yani esas Mathura aslında orada değildi. Mathura is further along in Madhuvan. Daha çok Madhuvan'a doğruydu Mathura. And it's well, I don't know if the current Mathura, now that it's spread, whether it's gone that far, but it was quite a distance. Yani şu anki Mathura oraya kadar ilerliyor mu bilmiyorum çünkü yayılıyor şehir ama bu iki Mathura arasında bayağı bir mesafe vardı. The current Mathura was already there in Krishna's time. Ve yani şu anki Mathura'da o zaman Krishna'nın zamanında da There are many geographical places that are from Krishna's pastimes. Birçok coğrafi yer var Krishna'nın yani bulunduğu zamandan kalmış olan. Kamsatila, Kamsa's palace. Kamsatila, Kamsa'nın sarayı. The place where Devaki and Vasudev were kept prisoner. Devaki ve Vasudev'in hapis edildikleri hapishane. And so many other places. Uddhava's house and. Bunun gibi birçok yer, Uddhava'nın evi. What were we talking about? Oh yes. So Ambarish Maharaj, his capital was Mathura.
Ambarish Maharaj'ın krallığının baş şehri Mathura'ydı. And he was a great devotee. Ve o çok iyi bir adamdı. He was practicing devotional service. Adamla hizmetini pratik ediyordu. And he had followed vow of Ekadasi. Ve Ekadasi yeminini takip ediyordu. And Ekadasi, real Ekadasi means you don't eat and you don't drink. Yani gerçek Ekadasi hiçbir şey yenmeyen ve hiçbir şey içilmeyen bir oruçtur. We just, there are different ways of following Ekadasi. Ekadasi'yi takip etmenin de farklı yolları vardır. Minimum is no grains. Yani en azından hiç tahıl yemeden tutulabilir. And eat once. Ve bir kere yenilerek. So that's the ideal. İdeal olan budur. And then better than that is that you only eat, well, for some people better than that is you only eat 3 times. Bundan daha iyisi bazıları için sadece 3 kere yemek yemektir. But better than that is you only eat fruit. Bundan daha iyisi sadece meyve yemek. Better than that is you only drink. Yani ondan daha iyisi sadece bir şey içmektir. And better than that is that you don't drink. Ve ondan daha iyisi de hiçbir şey içmemek ve yemek. So that's what Lord Chaitanya, when devotees asked him, how should we celebrate the Ekadasi? Then Lord Chaitanya said, no eating, no drinking. Ve Rab Chaitanya'ya sorduklarında biz Ekadasi'yi nasıl kutlamalıyız diye hiçbir şey yemeden ve içmeden demişler. And it's a very good experience because when you don't eat, you don't drink, and you don't need to sleep, you immediately realize how you become free from the need to sleep. Yani yemek yemeyip içmediğinizde bu çok iyi bir deneyim oluyor çünkü uyumak zorunda olmadığınızı görüyorsunuz. Bu şekilde uykudan da özgürleşmiş oluyorsunuz. But anyway, we follow the first what Srila Prabhupada said, no grains. That's what Prabhupada did. Yani Prabhupāda'nın yaptığı şey tahıl orucu tutmaktır ve biz de bunu takip ediyoruz. And of course, next day is Dwadasi, and that's when you break Ekadasi. Ve bir sonraki günde Dvadasi günü oluyor ve orucu bozduğumuz gün oluyor. And devotees can take note that Gaudiya Vaishnava tradition is you break Ekadasi with Jagannath Mahaprasada. Ve adananlar bunu not alabilirler. Vaishnavaların Ekadasilerinde Dvadasi'de Jagannath Prasada'ndan bozuluyor. Well, you don't sit down to eat breakfast. That's not breaking fast. Yani orucu bozmak, oturup kahvaltı yapmak değildir. If you go to Puri, you can buy Jagannath's rice, and they package it in little pink bags. Eğer Puri'ye giderseniz o da Jagannath'ın pirinçlerini alabilirsin ve bunu böyle pembe küçük bir poşete koyarlar. And you buy 10 of those, and that's good for life. Yani onlardan 10 tane alsanız bunu yaşam boyu kullanabilirsiniz. You're not supposed to cook with it. You just take a little pinch, and you just. Yani onları pişirmeyeceksiniz, sadece ufak bir parça ondan alacaksınız. So he, this Durvasa Muni, who's very, he's a expansion of Lord Shiva, partial expansion of Lord Shiva. Durvasa Muni, o Rab Shiva'nın kısmi bir yayılımı. So he's one of these yogis who does a lot of cursing. Yani o çok fazla lanetleyen o yogilerden bir tanesi. And so he came with his 60,000 or 20,000? 60,000 disciples. Ve o 60.000 tane öğrencisiyle geliyor. Talk about 10 million wives and 60,000 disciples. 10 milyon eşten başladık, şimdi 60.000 öğrenci. 60,000 is a lot. It's a whole town. Yani bu tam küçük bir köy gibi yani. So he came just at the time when Ambarish Maharaj was going to break fast. Ve o tam Ambarish Maharaj'ın orucunu bozacağı anda geliyor. Now, Atiti Deo, the respecting guests is that when you have a guest come to your home, you don't eat before your guest. Ve Atiti yani bir misafire saygı göstermek demek, misafirden önce yememek demektir. So, Durvasa Muni came, the king received him. Durvasa Muni geldi ve kral onu karşıladı. Durvasa Muni said,
can you feed us, me and my disciples? Durva Samuni de kraldan kendisini ve öğrencilerini doyurmasını istedi. Not because he's a king, so he doesn't have a problem. All right, 60,000 people, we can arrange it. Yani kral için bu problem değildir. 60.000 öğrenci için yemek ayarlayabilir. So Durva Samuni said, all right, but I'll just be back. We're going to go take our bath. Ve Durva Samuni dedi ki tamam ama ben yıkanıp geleceğim. So before eating, you have to bathe. Yani yemek yemeden önce yıkanmak gerekiyor. So how many times do you eat a day? That's how many times you bathe a day. Günde kaç kere yemek yiyorsanız o kadar da yıkanmanız gerekiyor. So they went down to the Jamuna to bathe. Onlar Yamuna'ya gittiler yıkanmak için. Now the time is coming closer and closer and closer for Maharaj Ambarish to break his fast. Ve Ambarish Maharaj için de orucunu bozma zamanı gittikçe yaklaşıyordu. So, and meanwhile, Durvasa Muni is there. Breaking fast means that he's eating. Yani orucu bozmak demek yemek demektir. So he doesn't want to be impolite. Ve Durvasa Muni orada olduğu için o kabalık etmek istemiyor. Even if he's just eating a little. Yani küçük bir şey yemek bile istemiyor. So he consults with his own advisors, Brahmins. Ve Brahminlere soruyor danışmanlarına. What should we do? Ne yapmalıyım diye. So anyway, they conclude, drink water. Ve nihayetinde sonuç olarak Just su içebileceği a sip of water. Yani biraz su yudumlamasını And then Bhāgavatam quotes Shastra or in the purport that drinking water can be considered eating and not eating. Ve Bhāgavatam'ın açıklamasında da Shastra'dan alıntı yapılıyor. Yani su içmek hem bozmaktır, hem yemektir, hem de yemek değildir. So he just sipped a little water and that was it. Yani azıcık bir su yudumluyor ve hepsi bu. But Durvasa Muni is a real yogi, so he could immediately understand that his host had actually drunk before he came back. Ama Durvasa Muni gerçek bir yogi ve o ev sahibinin o gelmeden bir şeyler yediğini fark ediyor. So he's an expansion of Lord Shiva. Lord Shiva gets angry very easy and he gets pacified very easily. O Rab Shiva'nın bir yayılımı. Rab Shiva da çok hızlı bir şekilde öfkelenir ve aynı şekilde de hızlıca sakinleşir. So he got very angry. Ve o çok öfkeleniyor. And he came back and he started to criticize Maharaj Ambarish. Geri geliyor saraya ve Maharaj Ambarish'i eleştirmeye başlıyor. You don't know Dharma. What kind of king are you? You're not fit to be the king of Mathura. Sen ne biçim bir kralsın? Yani sen Dharma'yı bilmiyorsun. Mathura'nın kralı olmaya layık değilsin. Now Mathura is more the district of Mathura reaches all the way out to Dwarka. Dwarka was in the district of Mathura. Yani Mathura bölgesi çok genişti ve Dvaraka'ya kadar Dvaraka'yı da kapsıyordu aslında. So it's very big. Yani çok büyüktü. And so he says, I'm going to teach you a lesson and I'm going to kill you. Ve dedi ki sana bir ders öğreteceğim ve seni öldüreceğim. It's a little hard to understand how Brahmins lose their temper and want to kill somebody just over a little thing like sipping water. Yani bazen bunu anlamak güç oluyor. Brahminler nasıl böyle öfkelerine yenilip de bu kadar yani su içmek kadar ufak bir şey için bir kişiyi öldürmeye karar veriyor. Anyway, we'll get to that when we talk about Lord Paraśurāma. Neyse, Rab Paraśurāma'dan bahsederken bu noktaya geleceğiz, bu konuya geleceğiz. So he pulls out a hair from his head and he throws it on the ground with a mantra and this big monster appears. O saçından bir teli alıyor, yere atıyor ve bir mantığıyla birlikte büyük bir canavar ortaya çıkıyor. Now, Ambarish Maharaj was so dear to Krishna that Krishna had given him his Sudarshan chakra to protect him. Ambarish Maharaj Krishna için o kadar değerliydi ki Krishna ona onu koruması için Sudarshan çakrasını vermişti. Now, Acharyas say this is an expansion of the original Sudarshan chakra. Acharyalar bunun orijinal Sudarshan çakranın yayılımı olduğunu söylüyor. Krishna doesn't give away his own weapons. Yani Krishna kendi silahlarını başkasına vermiyor. But the Sudarshan chakra was always by Ambarish Maharaj's side as his personal bodyguard. Yani ve Sudarshan çakra her zaman Ambarish Maharaj'ın yanında onun kişisel koruması gibi duruyordu.
So the demon comes to attack Ambarish Maharaj, and then of course there's the Sudarshan Chakra immediately attacks the demon, and the demon offers prayers. İblis Ambarish Maharaj'a saldırmak istiyor. Sudarshan Chakra hemen buna karşılık veriyor ve İblis de hürmetlerini sunuyor ve boyun eğiyor. Now, as I gave the example, you curse somebody who is more powerful than you, then the curse comes back. Bunu söylemiştik, yani sizden daha güçlü bir kişiyi lanetlediğinizde bu lanet size geri döner. So now the Sudarshan Chakra starts chasing Durvasa Muni. Şimdi Sudarshan Chakra Durvasa Muni'yi kovalamaya başlıyor. And Durvasa is very powerful, so he starts going to the heavenly planets. Durvasa Muni çok güçlü olduğu için o cennetsel gezegenlere doğru kaçıyor. He asks Indra, please help me. İndra'dan yardım istiyor, lütfen bana yardım et diyor. Says, Sudarshan Chakra, no chance, I can't help you. Yani Indra da Sudarshan Chakra'ya karşı bir şey yapamayacağını So söylüyor. he goes further to he goes to Brahmaloka, he asks Lord Brahma. Sonra Brahmaloka'ya gidiyor, Brahma'dan yardım istiyor. I can't help you. Brahma da üzgünüm diyor, sana yardımcı He olamam. goes to Kailash, he goes to Lord Shiva, same thing. No one wants to tangle with the Sudarshan Chakra. Kailash'a gidiyor, sonra Shiva'dan yardım istiyor. Aynı şey orada da oluyor ve kimse Sudarshan Chakra'nın karşısına çıkmak istemiyor. So, Sudarshan Chakra is a disc. Sudarshan Chakra bir disk. The movement of that disc is what is time. Ve bu diskin hareketi aslında zaman. So, time's killing everybody from Brahma on down. Ve biliyoruz ki zaman Brahma'dan aşağıya doğru herkesi yok ediyor. And that doesn't mean that Sudarshan Chakra has attacked you. That just, the offshoot of his movement is killing everybody. Yani bu şekilde Sudarshan Chakra size saldırıyor değil, ama onun hareketinin sonucunda herkes ölüyor. So what happens when Sudarshan Chakra is directly chasing you? Bir de Sudarshan Chakra'nın sizi direkt olarak kovaladığını düşünün. So then he goes to Vaikuntha. Ve sonra Vaikuntha'ya gidiyor. And Srila Prabhupada seems to indicate that he went to actually Vaikuntha Loka. Ve Srila Prabhupada onun aslında Vaikuntha Loka'ya kadar gittiğini söylüyor. Although, there are Vaikuntha planets in the universe also. Yani evrende de Vaikuntha gezegenleri var. So either here, either there. Yani ya buradakiler ya da oradakiler. And he goes to Lord Vishnu. Ve sonra Rab Vishnu'ya gidiyor. He says, I committed this offense to your devotee, and now the Sudarshan Chakra is going to kill me. It's your weapon, so only you can tell him you can call him off. Diyor ki ben senin adanına karşı bir kabahat işledim ve şimdi Sudarshan Chakra beni kovalıyor ve o senin kişisel silahın, o yüzden sadece sen onu durdurabilirsin. So he says, I can't help you. Rab Vishnu sana yardımcı olamam diyor. What do you mean you can't help me? This is your weapon, you have control over it. Yani o da nasıl diyor sen bana yardımcı olamazsın? Bu senin silahın, yani bunun üzerine bir kontrolü yok mu? He says, I can, but I don't have the ability to exert my will. Yani evet yapabilirim bunu diyor ama yani arzumu gerçekleştirme yeteneğine sahip değilim diyor. So how can you not be able to exert your will over the Sudarshan Chakra? You're the Supreme Personality of Godhead. Ve diyor ki sen Tanrı yüce şahsın, nasıl olur da diyor, yani Sudarshan Chakra'ya söz geçiremezsin. Well, he says, when you want to exert your will comes from the heart. Ve Rabbi Shina şöyle diyor, sen yani sözünü geçirmek istediğinde bu sözün kalbinden gelmesi gerekiyor. So first you have the will, you have a decision, and then from there you can start to act. Yani önce bir şeye karar verirsin ve bir şeyi istersin, ondan sonra harekete geçebilirsin. But he says, Sadhavo Hridayamayam. But my heart is the devotees. Ama o diyor ki benim kalbim adananlarımdır. So you wanted to kill my heart. Sen benim kalbimi öldürmek istedin. But then and you committed an offense to Ambarish Maharaj. I'm unable to motivate my heart in order to help you. I can't help you. Sen Maharaj
bir kabahat işledin ve ben kalbimi sana yardımcı olmak için harekete geçiremiyorum, bunu yapamıyorum. Meanwhile, Sudarshan Chakra is twirling in the air. O arada Sudarshan Chakra dönmeye devam ediyor yakınlarda. So, anyway, the discussion, and this is in different shastra, this pastime. Bu keyif dolu meşgale farklı şastralarda geçiyor. Bhāgavatam gives a very, very beautiful but somewhat abbreviated form. Yani Bhāgavatam çok güzel bir şekilde bunu anlatıyor ama kısaltılmış bir şekilde. Sadhavoridayam, sadhavoridayataham. So what can I do? Yani ne yapabilirim ki diyor. Says, yeah, you committed an offense to Vaishnava, you have to go to get forgiveness from the Vaishnava. Yani sen Vaishnavalara karşı bir kabahat işlediğin için onlar tarafından affedilmelisin. Now, Surabhi Muni never asked for, there's no record of Surabhi Muni, Saubhari Muni, asking forgiveness from Garuda. Saubhari Muni'nin yani Garuda'dan özür dilediğini ve af dilediğine dair hiçbir belirti, yani bundan bahsedilmiyoruz. Garuda is, he's all over the place, so it may be difficult to locate. Belki Garuda'yı bulmak zor olabilir çünkü o devamlı hareket halinde. But anyway, there's no record. So how do you become free from Vaishnava aparad if you can't ask for forgiveness from the person you offend? Because that's the principle. Peki siz bir Vaishnava aparatından nasıl kurtulabilirsiniz eğer bu kabahat işlediğiniz kişiden af dileyemiyorsanız? So the only way you can do it is by chanting Hare Krishna, and gradually, by the power of the holy name, the influence of the offense will decrease over a long time. Bu ancak Mahamantra'nın söylenmesiyle gerçekleşebilir ve bu kutsal ismin söylenmesinin gücüyle yavaş yavaş bu kabahatin etkisi azalmaya başlar. So when he was with his 50 wives, enjoying with his 50 wives, that wasn't what he was doing. Ve bu 50 eşiyle beraber keyif dolu zaman geçirirken bunu yapmıyordu. So when he went off to the forest, he must have been in the forest for a long time in order to actually burn off. First of all, get free from the offense. Ve ormanda yaşamaya başladıktan sonra uzun bir zaman sonra ancak bu etkiyi azaltmış olabilir. İlk olarak yani and once he's freed from the offense, then to actually positively cultivate Krishna consciousness. Bu kabahatten kurtulduktan sonra ancak o Krishna bilincini pozitif bir şekilde geliştirebilir. And that's a really, so it's interesting. Both these examples are there of committing offense. One is when you can or you do ask for forgiveness, and the other one is when you don't ask for forgiveness. O iki ayrı hikayede yani bu tür Vaishnava aparatlarından bahsediliyor. Birisinde kişi affedilmeyi diliyor, diğerinde dilemiyor. So Lord tells Ambarish, I can't help you. You have to go and ask for forgiveness if you want to be saved from Sudarshan Chakra. Ve Rab da Durvasamani'ye ben sana yardımcı olamam diyor. Gidip Ambarish Maharaj'dan özür dilemelisin diyor. So Durvasa is a little caste conscious. Durvasa'nın da biraz kast bilinci var. So I'm a Kshatriya and I have to ask forgiveness from, I'm a Brahmin, I have to ask forgiveness from a Kshatriya. O diyor ki ben Brahmana'yım ve bir Kshatriya'dan özür mü dileyeceğim? I'm an expansion of Lord Shiva and he's just a human being. Ve ben Rab Shiva'nın yayılımıyım, o ise sadece bir insan. So he was reluctant, but the Lord said, you make your choices. You stick with your varnashram. Babuna, here's a babuna. Babuna. Anyway, you stick with your superstition. You stick with your superstitions, and then Sudarshan Chakra will take care of you. So it's up to you. Ve dedik ki yani Durvasamani o yüzden biraz tereddüt içindeydi ve Rabbi Shinola dedi ki yani sen bilirsin yani iki tane seçimim var. Yani istersen bu hayali kas şeyine bağlı kalabilirsin. So it's not for anyone.
there's always a risk of making offense. Her zaman bir kabahat işleme riski vardır. Now, what's the attitude of becoming free from the offense? Peki bu kabahatten yani özgürleşebilmek için nasıl bir tavır içinde olmalıyız? So Saubhari Muni, we don't know. Saubhari Muni bunu bilmiyordu. But here, it isn't that he immediately recognized, oh, that's what I should do. I will immediately go offer my, ask for forgiveness. Ama o hemen bunun farkına varamadı ve gidip hemen özür dilemeliyim diye düşünmedi. But he's not asking for forgiveness. His motivation for asking forgiveness isn't because I committed an offense. Ve onun yani af dileme nedeni de bir kabahat işlemesinden dolayı değildi. It's because I don't want to die. Ölmek istemediği içindi. So it's like Indra, after the whole Govardhan puja chaos that he caused. Aynı İndra'nın da olduğu gibi bu Govardhan pujasında yarattığı kaostan sonra he didn't come to ask for forgiveness from Krishna because he really felt bad. O gerçekten kendini kötü hissettiği için gelip Krishna'dan özür dilemedi. His main concern was he's going to kick me out of my job. Onun esas düşündüğü şey işinden kendisini kovacağıydı. That was why he came. So the motive's not very good. Yani motivasyonu pek iyi değildi. And the motive with which you ask for forgiveness will depend on how fast the reaction wears off. Ve yani neden affedilmek istediğiniz, yani neden bunu istediğinize bağlı olarak da bu etki o kadar hızlı ortadan kalkacaktır. So first is that he wants to ask for forgiveness so that he doesn't die. İlk olarak o ölmek istemediği için affedilmeyi diliyor. And even then, on the verge of death, he's worrying about, someone's on a lower caste. I have to ask for forgiveness. Ve ölümle karşı karşıyayken bile benden daha aşağı seviyede olan bir kişiden özür dilemeliyim diye düşünüyor. So, spiritually not very advanced. Spirit olarak çok ileri bir durum değil bu. Very powerful yogi. Çok güçlü bir yogi. So Prabhupada says, just imagine you go to Vaikuntha. Düşünün so yani. Powerful. Prabhupada o Vaikunta'ya gidebiliyor. O kadar büyük bir güce sahip. How you get materially with material tejas, how you get to Vaikuntha is another question. Yani maddi bir bilinçle Vaikunta'ya nasıl gidilebildiği de But aynı. anyway, that's what happened. Ama bu oldu. And then he goes. Finally, he comes down, and Ambarish Maharaj is waiting there. He hasn't moved. Ve yani o geri geliyor bir şekilde. Ambarish Maharaj da olduğu yerde duruyor. Hiç hareket etmemiş. 1 year has gone by. Bu arada bir yıl geçmiş. He's just standing there. Ve Ambarish Maharaj hala orada duruyor. And he asks for forgiveness. Ve ondan kendisini affetmesini istiyor. Please protect me. Lütfen beni koru diyor. So Ambarish Maharaj asks the Sudarshan Chakra, please leave him alone. Ve Ambarish Maharaj da Sudarshan Chakra'dan onu rahat bırakmasını istiyor. And there is a what chapter is this? Where is this? 965. Hangi bölümde geçiyor bu? 965. Durvasa Muni, who later on becomes a devotee. Durvasa Muni sonradan bir adanan oluyor. The Durvasa Muni comes up in a lot of different pastimes. Durvasa Muni birçok farklı keyif dolu meşgalenin içerisinde karşımıza çıkıyor. 965, the downfall of... No, that's Saubhari Muni, 965. 4 is Ambarish. Huh? Chapter 5. Chapter 5. I meant chapter 5, not 965. Ambarish Maharaj offended. And 5 is the forgiveness. Savayamana Krishna Padarvindaya Vacham Svakai Vaikunta Gunanavarnane Krishna Harir Mandara. Here it says Krishna, he's worshipping Krishna. Burada onun Krishna'ya ibadet ettiği söyleniyor. And some people have the opinion that the deity he was worshipping was Madan Gopal, Madan Mohan, who we now have as Madan Mohan. Bazılarında fikri şu şekilde, yani onun ibadet ettiği murti Madan Mohan murtisi. Okay, I'm just looking for this
Seeing if I can. Yeah. So he went, he got forgiveness, and he humbled himself before Ambarish Maharaj. O geri dönüyor, bu şekilde özür diliyor ve kendisini Ambarish Maharaj'ın önünde daha düşük bir pozisyona sokuyor. And that's the story. Ve hikaye bu şekilde. And I'll just go to another one that's connected, and this is, I'll make it short. Ve bununla ilişkili başka bir hikaye de anlatacağım. Bunu kısa bir hikaye olacak. And this is Lord Paraśurāma. Burada Paraśurāma'nın And I'll hikayesi. just sort of start at the middle. Bunun biraz ortasından başlayacağız. There was a very powerful king, and this was during the time of Ravan. Bu Ravana'nın zamanında çok güçlü bir kral vardı. Kartivya Arjuna. Kartveya Arjuna. He was so powerful that he actually tied up Ravana. O kadar güçlüydü ki o Ravana'yı iple bağlamayı başarmıştı. So that was very powerful. Çok güçlüydü. And there was Jamadagni. Jamadagni was was a Brahmin living in the forest. Ve Jamadagni'de ormanda yaşayan bir Brahmandı. And his wife's name was Renuka. Renuka. Eşinin adı İrenuka'ydı. And he had children, and one of them was Paraśurāma, who was a Shakta Vishavatara. Onun çocuklarından bir tanesi de Paraśurāma'dı. O da Shakta Vishavata'ydı. And he also had a Kamadhenu, Aynı zamanda Kamadhenu da which was vardı. a wish-fulfilling cow. O da bütün arzuları gerçekleştiren bir inekti. So that's when you go off, live in the forest, take a Kamadhenu with you because it makes life easy. Yani ormana giderken yanınıza Kamadhenu'yu alırsanız bu hayatınızı çok kolaylaştırabilir. It's like there's Kalpavriksha, this tree, whatever you want, you just ask, the tree gives you. Kalpavriksha ağacı vardır. Yani ondan ne isterseniz o size bunu verir. So same thing, Kamadhenu, whatever you want, you just ask from the cow and it gives you. More than just milk, anything. Kamadhenu da bir inektir ve ondan ne isterseniz size onu verir. Yani sadece süt değil. So this Kartavya Arjuna, he heard about this Kamadhenu, and he came one day, and by force he wanted to take it away. Ve Kartveya Arjuna bu Kamadhenu'yu duymuştu ve bir gün gelip onu zorla aldı. And at that time, Paraśurāma wasn't there, and so there was he did, and he killed them. He killed the parents. He killed Jamadagni's mother, etc. Ve Paraśurāma o anda orada değildi ve o herkesi öldürdü, anne babayı, Jamadagni'yi. And took the Kamadhenu cow to his town. I don't know where this took place, at least I don't remember. Yani nerede gerçekleştiğini hatırlamıyorum ama Kamadhenu'yu kendi şehrine götürdü. So when Paraśurāma returned back he was in the forest and collecting firewood and so on. Ve Paraśurāma o sırada ormandaydı, ateş yakmak için odun topluyordu. And he saw his whole family was killed. Ve döndüğü zaman bütün ailesinin öldürülmüş olduğunu gördü. And he could immediately understand who did this. And so he went to the city, whatever that city was, Mahishmatipur. So it was Mahishmatipur, and he went to that city, and there's a big battle. Ve hemen bu olayı kim yaptığını anladı ve sonra Mahishmati şehrine gitti ve büyük bir savaş başladı. So Paraśurāma means Ram. His name is Ram. Paraśurāma'nın ismi Ram. But he's called Parashu. Parashu means he has this axe.
battle axe that they used to use. Paraşu da onun kullandığı o baltadan geliyor, yani savaş baltasından geliyor. So he's alone, one person, O tek başınaydı and there are millions of soldiers. ve karşısında da milyonlarca asker vardı. So he kills them all. Ve hepsini öldürdü onların. Now the interesting thing that happens is that what is behind this? That the kings would become so corrupt that they would actually kill brahmanas. Yani bunun gerisinde ilginç bir şey var. Yani krallar nasıl bu kadar çürümüş bir hale gelebiliyorlar ve brahmanaları öldürebiliyorlar? It means that their consciousness is so polluted that consciousness will carry on to subsequent generations. Ve bu onların bilinçlerinin çok etkilenmiş olduğunu gösteriyor ve bu bilinç diğer nesillere de aktarılacaktır. Now, you know, there's Vaishnavas, when they want to have children, they perform what's called Garbhodan Samskar. Ve Vaishnavalar çocuk sahibi olmak istediklerinde Garbhodana Samskara denilen bir uygulama yaparlar. Basically, it means to be in good Krishna consciousness at the time of conception. Bu da yani bu döllenme sırasında iyi bir Krishna bilincinde olmak için yapılır. And Srila Prabhupada just translate that down to chanting 50 rounds. Ve Srila Prabhupada da bunu 50 tur japa yaparak yapabileceğimizi If you söylüyor. chant 50 rounds, you're in good Krishna consciousness. Yani siz 50 tur eğer japa yaparsanız iyi bir Krishna bilincinde olabilirsiniz. Because the principle is that the psychology of the parents at conception determines the psychology of the children. Çünkü buradaki prensip şu, yani hamilenin gerçekleştiği anda anne babanın psikolojisi çocuğa geçiyor. There will be other considerations. There's the child's karma as well. Burada başka düşünülen şeyler de var, yani çocuğun karması gibi. But this is very much a determining factor. Ama bu çok belirleyici bir faktör. So, I mean, there's a lot to be said about that. Ve bununla ilgili söyleyebilecek birçok şey var. So, Paraśurāma considered these Kshatriyas have such a bad consciousness. Paraśurāma şöyle düşünüyor, bu Kshatriyaların çok kötü bir bilinci Kshatriyas are var. meant to be, the Brahmins are like the heads of society. Kshatriyaların şöyle düşünmesi gerekiyor, Brahmanalar toplumun başıdır. Kshatriya is the arm. Ve Kshatriyalar da kollarıdır. You know, you don't cut your head off. Yani ve siz kollarınızı olarak başınızı Otherwise, kesmezsiniz. society is meaningless. Yani baş olmadan bir toplum anlamsızdır. So, Kshatriyas have to be purified of this bad consciousness. Ve Kshatriyaların bu kötü bilinçten arınmaları gerekiyor. So, it wasn't enough. So he killed the entire race of Kshatriyas at that time. Ve o zaman o bütün Kshatriya neslini ortadan kaldırdı. Then when their children grew up, he killed the children as well. Ve onların çocukları büyüdüğünde o çocukları da ortadan kaldırdı. And when the grandchildren grew up, he killed the grandchildren. Ve torunları büyüdüğü zaman o torunları da öldürdü. And Paraśurāma considered that it took 21 generations to purify the consciousness. Ve Paraśurāma bu bilinci temizlemek, arındırabilmek için 21 nesil boyunca bunu yapmaya devam etti. Which is quite amazing. Bu çok inanılmaz bir şey. So 21 generations, and by that time there were no Kshatriyas left on the planet. Ve bu 21 nesil boyunca o bunu yaptı ve artık Kshatriya kalmamıştı. And the new race of Kshatriyas, at least according to certain Puranas, was that Brahmins had to then inseminate the women Kshatriyas who were alive at that time. Ve Puranalarda şöyle deniyor, o zaman hayatta kalan Kshatriya hanımları Brahmanaların döllemesi gerekti. There's a whole incident in Ramayana where Paraśurāma then meets up with Lord Ramachandra. Ve Ramayana'da bir bölüm var, Paraśurāma Rab Ramachandra ile karşılaşıyor. And Lord Ramachandra humbles him and actually sort of withdraws his Shakti. Ve Rab Ramachandra da onu alçaltıyor ve Paraśurāma's Shakti. onun Shaktisini geri çekiyor. But the interesting thing here is that the number one, the consciousness to harm a Brahmin
Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha. Or harm a cow. Ama baktığınızda bir Brahman'a ve ya da bir ineğe zarar verme bilinci. That's already such a degraded consciousness that either number one, you purify it by devotional service, Bu o kadar düşmüş bir bilinç hali ki bunu ya adama hizmetiyle arındırmanız gerekiyor. or the material approach is to eradicate 21 generations. Ya da maddi bir şekilde yaklaşacak olursak 21 nesil boyunca o nesli öldürmek gerekiyor. Because the consciousness will have carried over through subsequent generations. It will keep, getting less, and then, all right, after 21 it's gone. Ve bu bilinç bir sonraki nesle gittikçe azalan bir seviyede aktarılıyor ve 21 nesil sonra da bu kalmamış oluyor. So it requires a contaminated consciousness. What to speak of when you actually physically harm? All of these examples were physically trying to harm Vaishnavas. Ve bütün bu örneklere baktığımızda bunlar fiziksel olarak Vaishnavaları zarar verildiği durumlar. So in the case here where they don't ask for forgiveness, Yani onlardan af dilenmediği durumda. because you killed them, so how can you ask for forgiveness from them? Çünkü onları öldürdüğünüzde onlardan af dileyemezsiniz. And you're not even repentant anyway. Ve yani hiçbir şekilde pişmanlık da duymuyorsanız. So then the consequences are very, very serious. O zaman bunların sonuçları çok ciddi olacaktır. So these three quite related pastimes. Bunlar birbiriyle ilişkili olan üç farklı keyif dolu meşgaleydi. There's another preceding pastime of Paraśurāma, Ve Paraśurāma'nın daha sonraki başka bir hikayesi daha var. which is also quite interesting. Bu It's çok cited in many places. Bundan birçok yerde bahsediliyor. Yes, even because in Ramayana this example is given, so this is all happening before Ramayana. Ramayana'da bu örnekten bahsediliyor. Demek ki bunların hepsi Ramayana'dan önce gerçekleşiyor. And Jamadagni's wife used to go down to the river to get water Jamadagni'nin eşi nehre gidiyordu su almak için. for puja, for doing sacrifice. Yani feragatta bulunmak için, puja için. And so once when she went down to the river, she saw that there was this Gandharva and he was enjoying in the water with many women. Bir keresinde nehre indiğinde bir Gandharva gördü ve o birçok kadınla keyif çıkarıyordu. When she saw him, she became a little lusty. Yani onu gördüğü zaman birazcık bir şehvet duygusu uyandı içinde. But then she sort of, shook it off, took the water, and went back and gave it to her husband. Ama bir şekilde silkelendi bundan ve suyu doldurup eşine geri gitti. So this is what Brahman is or yogi is. He looked at the water. Ama Brahmanlar ya da yogiler böyleydi. O suya baktı. And he could understand that you've contaminated this water with a lusty thought. Dedi ki sen bu suyu şehvetli bir düşünceyle kirlettin. And then she told him the truth. Ve eşi de ona gerçeği açıkladı. So he had 4 sons. Onun 4 tane oğlu vardı. So he starts with the oldest one. Ram is the youngest. Yani en büyük oğluyla başladı ve Ram en küçük olandı. He says, you should kill her. Dedi ki sen onu öldürmelisin. It's Brahmanis don't do things like this. Abi Brahmaniler böyle şey yapmazlar. So you have to think twice before you ask for Brahman initiation. Yani Brahman inisiyasyonunu almadan önce 2 kere düşünmemiz gerekiyor. And he wouldn't do it. Bunu yapmayacak. I can't kill my mother. Ben annemi öldüremem dedi. And he asked the next son, okay, kill it. Yani sonra ondan daha küçük olan oğlundan istedi. He said, no, I can't do it. O da dedi And he asked the next one. Bir sonrakine sordu. Then he finally asks Ram. Ve nihayetinde Ram'a sordu. So Ram takes his axe Ram da eline baltasını aldı. and he
kills his mother as well as his 3 brothers. Yani hem annesini hem de 3 tane erkek kardeşini öldürdü. Then his father is very pleased with him. Ve babası ondan çok memnun oldu. And this example is cited in Shastra, that when the guru or father says something, a disciple or son is obliged to do that. Ve burada Shastra'da anlatılan şey de aslında bir guru veya yani manevi öğretmen veya babanız bir şey istediğinde öğrencinin veya oğlun bunu gerçekleştirmesi gerekir. These are not the type of things that gurus ask you to do. Yani genelde gurular bu tür sormazlar. Then Jamadagni was very pleased and says, ask for a benediction. Ve Jamadagni çok memnun olduğu için bir takdir istedi. So he knew, even when his father asked him this, he knew how powerful his father was. Ve kendisinden bu takdisi istemesini istediğinde o babasının ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. He says, please bring them back to life. Dedi ki lütfen onları hayata geri döndür. And don't let them remember what happened. Onların hatırlamalarına izin verme. Now, I don't know how they can't know how it happened because they must read Shastra and it reads there, but I got my head cut off. Nasıl bunu hatırlayamadıklarını bilmiyorum. Çünkü Shastra'da yazıyor. Oğlum benim başımı kesti. They're Brahmins, they read scripture. Ve Brahminler de bu metinleri okuyorlar. So, this is, it's a very extreme example, but it's the extreme example that's repeatedly cited. I think it's in Chaitanya Charitamrita also, that it's cited in terms of what obedience means. Yani bu çok aşırı bir örnek ama bu devamlı olarak tekrarlanıyor ve bu alıntılanıyor. Yani bu anlamını vurgulamak için aslında. Obviously, it's very, very extreme, but still, it makes the point. Yani evet, bu çok aşırı bir örnek ama esas noktayı vurgulamış oluyor. So these are some of the teachings of Srimad Bhāgavatam. Bunlar Srimad Bhāgavatam'dan bazı öğretiler. In this case, Srimad Bhāgavatam is about devotional service and devotees. Ve Srimad Bhāgavatam adanma hizmetiyle ilgili ve adananlarla ilgilidir. And here we have examples of what happens if someone offends or tries to harm Vaishnavas. Ve burada bir kişinin Vaishnavlara karşı kabahat işlediğini veya onlara zarar verdiğinde ne olduğunu görüyoruz. Fifth canto describes that there's a specific hell just for people who actually commit offense to Vaishnavas. 5. kantoda özellikle Vaishnavlara karşı kabahat işleyenler için olan ayrı bir cehennem olduğundan bahsediyor. And if someone, in some more obviously moderate way, commits offense, what to actually do. Ve daha orta derecede bir kişi bir kabahat işlediğinde ne yapmalı? And Amrish Maharaj's example is the standard is that you have to ask for forgiveness. Ve burada da Amrish Maharaj hikayesinde standardı görmüş oluyoruz. Bir kişinin af dilemesi gerekiyor. Whoever you are, doesn't matter. If you think that I've committed an offense to devotee, I should ask for forgiveness. Kim olduğunuz önemli değil. Eğer bir adamına karşı kabahat işlediyseniz ondan özür dilemeniz gerekir. So Bhagavatam is, as I mentioned, it is not a collection of just random stories. Bhagavatam rastgele bazı hikayelerin bir derlemesi değildir. Although it appears like, okay, here's something going back millions of years ago, here's something that happened 5,000 years ago. Yani şöyle görünüyor olabilir, milyonlarca yıl önce olan bir olay anlatılıyor, sonra daha yakın bir zamandan bir olay anlatılıyor. But they're all focused and they're all directed towards one main point, that you understand Krishna is to Bhagavan Swam. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Ama hepsinin belli bir odağı vardır ve belli bir yönü vardır ve Krishna'nın Tanrı Yüce Şahsı olduğunu anlamamızı sağlamaya çalışırlar. Which Krishna? Hangi Krishna? Krishna in Vrindavan. Vrindavan'daki Krishna. Krishna's in Dwarka, Krishna's in Mathura. Çünkü Dwarka'daki Krishna da var, Mathura'daki Krishna da var. And that by the bhakti or devotional service to be cultivated is the kind of bhakti that other great devotees have practiced. Ve bhakti ve adanma hizmeti de diğer yüce adananların geliştirdiği şekilde geliştirilmelidir. And the essence of that is chanting Krishna's holy name. Ve bunun da özü Krishna'nın kutsal isimlerinin söylenmesidir. Nama Sankirtananyasya. So Nam Sankirtan, that is
the sadhana in order to attain a sadhya. It is the practice in order to attain a perfection. Ve Nama Sankirtan'da belli bir sadhya ulaşmak için gerekli olan sadhanadır. So Srimad Bhāgavatam is directing devotees to understand what the real perfection of human life is. Ve Srimad Bhāgavatam da bu hikayelerle bize insan yaşamının gerçek mükemmeliyetinin ne olduğunu anlatıyor. Especially in Lord Chaitanya's time. Özellikle Rab Chaitanya'nın zamanında. And how that's available by the practice by pure devotional service. Ve onun zamanından itibaren bu kafa dağma hizmetine mümkün hale gelmiş. Okay, thank you all for bearing with us through these classes, and there's a lot more. Çok teşekkürler bu derslere katıldığınız için. Çok daha fazlası var. And I hope that one day we'll have all of Srimad Bhāgavatam in Turkish, Umarım yakın zamanda bütün Srimad Bhāgavatamlar Türkçe'de yayınlanır. so everyone can read and study the books and Srila Prabhupada's explanations personally. Ve bu şekilde herkes kitapları okuyabilir ve Srila Prabhupāda'nın açıklamalarını da duyabilir. Russian devotees are okay, they have all the books available. Evet, Rus adananlar bütün kitaplara sahipler. English is available, İngilizce olarak da bunlar ulaşılabilir durumda. so it may be faster to learn a language than it takes a while to produce all these books. Yani bütün kitaplar basana kadar belki bir dil öğrenmek daha hızlı olabilir. And even if we translate them, if you don't sell them, then we can't print them. Ve onları çevirsek bile eğer satamazsak onları basamayız. So producing books is dependent on them being sold. Ve kitapların üretilmesi için, basılması için satılmaları If you gerekiyor. want the seventh canto, you have to sell the sixth canto. Eğer 7. kantonun basılmasını istiyorsan 6. kantoyu satmamız gerekiyor. Okay, so we'll stop for a little breather and then have kirtan. Biraz hava almak için ara vereceğiz. Sonra da kesin. Jai Srimad Bhāgavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi. Paraśurāma Swami Maharaj ki Jai Krishna Gaur Bhakta Vrinda ki jai.